Merhaba, ben Kuber. Tarihin en büyük hırsızıyla tanışmaya hazır olun. Ama bu bir banka soyguncusu değil. Ne para çaldı ne de değerli bir mücevher çaldı. O tanrıların elinden ateşi çaldı. İşte bu yüzden sonsuza dek işkenceye mahkum edildi. Bu videoda Yunan mitolojisinin en asi karakteri olan Prometheus'un hikayesini anlatacağım. Ama bu sadece bir hikaye değil, bir efsane değil. Bu özgürlük arzusunun, bilginin bedelinin ve güç sahiplerine karşı çıkmanın bir öyküsü. Binlerce yıl öncesinden bugüne kadar gelen bir isyanın yankısı. Hazırsanız hep birlikte kuberleyelim. Öncelikle Prometheus'tan başlayalım. O kimdi? Prometheus bir tanrı değildi ama sıradan bir varlık da değildi. O bir titandı. Yani Olimpos'tan bile önce gelen eski nesil bir kuşak. Babası Iapetos, annesi ise Asya'ydı. Peki kardeşleri kimdi? Birincisi Atlas, ikincisi Epimetheus ve üçüncüsü Menoetios. Yani mitolojide etkisi büyük bir aileden geliyor. Ama Prometheus'un bir farkı vardı. O bir akıl tanrısıydı. İsminin anlamı bile önceden gören ya da ileriyi düşünen demekti. Yani karakterimiz tam anlamıyla bir vizyoner. Hatta şöyle küçük bir bilgi daha vereyim. Kardeşi Epimetheus sonradan düşünen anlamına geliyordu. Yani birisi ileri görüşlü, diğeri geriye dönük. İşte bu ikili insanlığın kaderini belirleyecek. Bizim Prometheus tanrıların insanları küçümsediğini fark etti. İnsanlar acizdi, çıplaktı ve savunmasızdı. Ama bizim karakterimiz onlarda bir potansiyel gördü. Tanrılar insanları umursamazken o insanlara mantığı, zekayı hatta sayı saymayı bile öğretti. 1, 2, 3, 5. Yani insanlığı insan yapan ilk bilgiyi Prometheus verdi. Wow. Şimdi geldik asıl meseleye. Ateş. Yunan mitolojisinde ateş öyle sıradan rastgele bir şey değil. Ateş demek güç demek. Yemeği pişirmek, metalleri eritmek, geceyi aydınlatmak ve doğaya hükmetmek. Tanrılar bu gücü sadece kendi ellerinde tutmak istiyordu. Çünkü onlara göre bu güç insanlara verilirse ne olacaktı biliyor musunuz? İnsan düşünmeye başlayacaktı. Düşünen insan soru sorar. Ve soru soran insan asla itaat etmez. Ve itaat etmeyen insan tanrılar için tam bir potansiyel tehlikeli bir ırk demek. Bu yüzden Zeus insanlara ateşi yasakladı. Ama Prometheus, canımız karakterimiz, o susmadı. Karşı çıkmadı. Zeus'a yalvarmadı. Gitti ve onu çaldı. Olimpos Dağı'na gizlice çıktı. Zeus'un çakmak taşından bir kıvılcım aldı. İşte o gece ilk defa bir insan eliyle ateş yandı. Yani o kıvılcım insanlık tarihinin başlangıcı oldu. Tabi bunu Zeus hemen duydu ve tepkisi gecikmedi. Sen kimsin de bana karşı gelirsin dedi. Ben göklerin kralıyım, ateşleri yasakladım dedi ama iş işten geçmişti. Prometheus yakalandı. Zeus onun acı çekmesini istiyordu. Ama ona öyle bir ceza vermek istiyordu ki hem sonsuz olsun hem de böyle ibretlik olsun istiyordu. Bizim canımız ciğerimiz bize her şeyi öğreten Prometheus'u Kafkas dağlarına zincirledi. Demir halkalarla kayaya bağladı. Günde bir kez dev bir kartal geliyordu. Ve bizim canımız ciğerimiz Prometheus'un karaciğerini canlı canlı yiyordu. Gece olunca karaciğeri yerinden oluşuyor, sabah kartal tekrar geliyordu. Yani sonsuz bir döngü. Ne öldürüyor ne de süründürüyor. Bir nevi mitolojik işkence diyebiliriz. Tıpkı Sisyphos'un kayası gibi. Ama bu sefer suç kayayı yuvarlamak değil. Suçumuz iyilik yapmak. Tanrılara karşı çıkmak. İnsanları ilerletmek ve bunun için kuralları çiğnemek. Büyük suç ha. Türkiye'de olsa büyük ihtimalle ceza almazdı. Evet, peki bu hikayenin anlamı ne? Bu hikaye aslında bir masal değil. Bu hikaye bize şu soruyu soruyor. Bilgiye ulaşmanın bedeli nedir diyor. Prometheus bilgiyi çalan bir kahraman mı yoksa tanrıların düzenini bozan bir suçlu mu? Şunu unutma. Doğru olan her şey ödüllendirilmez. Ama yapılması gereken şey odur. Aynı zamanda bu hikayede bu zincire vurulması falan bazı düşünürlere göre insanın özgürlük arzusunun bastırılmasını temsil ediyor. Prometheus sürekli orada kalıyor mu? Tabii ki kalmıyor. Bu hikaye kanka devam ediyor. Yıllar sonra Yunan mitolojisinin en büyük kahramanı Herakles, yani bizim bildiğimiz Herkül, bir gün Prometheus'u buluyor. Onun zincirlerini kırıyor. Kartalı okla vuruyor ve Prometheus'u özgür bırakıyor.
Bu tanrıların değil, insanların yardımlaşması. Yani asıl soru şu. Prometheus ne zaman kurtuldu biliyor musunuz? Bir başka insan cesaret ettiğinde. Prometheus tanrılardan ateşi çaldı. Ama o ateşle sadece yemek pişirmedi. O ateşle bir felsefe yazıldı. O ateşle bilim doğdu. O ateşle insanlar karanlıktan çıktı. Bu yüzden her yeni fikir, her yeni isyan, her yeni ilerleme bir Prometheus'un izini taşır. Bugün hala doğru bildiğini sanan herkes, sisteme karşı çıkan her insan, ufak da olsa bir kıvılcım taşır. Ve belki de senin içinde o kıvılcım vardır kanka. Evet, Yunan mitolojisi serimin ilk bölümü bu kadar. Bir sonraki bölümde Persephone'nin yer altına inişini anlatacağım. Yani ölüm, doğa ve karanlık tanrılar seni bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.